Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle hayırlı şifalar diliyorum. Büyük ihtimalle bunu izliyorsanız bir rahatsızlık vardır. Umarım çocuklarda değildir. Zira çocuklarda olduğunda çok daha zor oluyor. Allah herkese hayırlı şifalar versin. Çocuklara da büyüklere de. Bu hatmi çiçeği arkadaşlar bronşite çok iyi geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hafta kullanım sonucunda gerçekten faydalarına inanamayabilirsiniz. Biz uzun zamandır böyle soğuk algınlığı için falan tüketirdik. Son dönemlerde bronşit için çok iyi geldiğini duymuştum ve birkaç kişiye tavsiye ettik bu konuda. İnanın yaşı büyük de olsa çocuk da olsa çok iyi geldiğini söylediler. Ve kendimiz de bu aralar biraz içmeye başladık. Biz Covid geçirdik ve Covid'den sonra biraz bağışıklılığımız düştü ve bu griplerimiz falan biraz daha oldu, uzun sürdü. Bu sebeple de biraz hatmi çiçeğini içmek istedik açıkçası ve gerçekten çok muazzam bir balgam söküyor hatmi çiçeği. Zaten bronşit de arkadaşlar bu göğsün ortasındaki göğüs kafesinin etrafında bir iltihaplanma oluşması demek. Aslında hatmi çiçeği bunun hepsini Allah'ın izniyle söküyor. Bir, soğan suyu, ikincisi de hatmi çiçeği. Herkesin bünyesi farklıdır. Bu sebeple kimine soğan suyu iyi gelir, kimine de hatmi çiçeği iyi gelir. Yani ben şunu kesinlikle tavsiye ederim. Eğer 1 yaş üzerinde çocuğunuz varsa, bakın 1 yaşından küçük çocuklara bilmediğim için ve tecrübe etmediğim için tavsiye etmiyorum. Fakat 1 yaşından büyük çocuğunuz varsa ve grip, soğuk algınlığı, bronşit, özellikle bronşit rahatsızlığı varsa size kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen bir hafta deneyin. Nasıl yapacaksınız? 1 bardak sütün içerisine, ben bu arada her zaman söylüyorum, yani kesinlikle reklam falan almıyorum. Umarım sıkıntı da çıkmaz. Yani bu konuyla ilgili çok bilgim de yok. Ben her zaman bitkileri hani böyle çok güvenilir yerden almak istiyorum. Ve benim en güvendiğim marka da Profesör İbrahim Saraçoğlu'nun markası. Bu sebeple de oradan tercih ediyorum. Şöyle bir tutam almak istiyorum. 1 bardak suya şöyle elinizle, yani 5-6 tane hatmi çiçeği ekleyeceksiniz ve onu 5 dakika kaynatacaksınız. 5 dakika kaynadıktan sonra ılımaya bırakın arkadaşlar. Ilıdıktan sonra da çocuklarınıza gün içerisinde eğer çocuğunuz 1 yaş üzeri ise, 1 yaş, 2 aylık, 1 yaş, 3 aylık, öncelikle böyle 1 tatlı kaşığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece 1 tatlı kaşığıyla çocuğunuzun ağzına koyun. Yani bunu bir şekilde şuruplar, bir şeyler veriliyor. Bunu da aynen o şekilde vermeye çalışın. Ondan sonra yani içerisine hiçbir şey eklemeyin. Şeker, bal, şu bu, hiçbir şey eklemeyin. Sadece hatmi çiçeği ve süt. 1 tatlı kaşığı verdiniz, hiçbir sıkıntı olmadı. Sonra sabah verdiniz, öğlen verin, akşam verin. Ertesi gün tekrar bunu devam ettirin ve bu 1 hafta boyunca sürsün. Bu arada çocuğunuzu gözlemleyin. Herhangi bir kaşıntı olur, bir şey olur. Herhangi bir sıkıntısını görürseniz kesinlikle kesin. Ama hani hiçbir zararı olmadığını biliyorum. Fakat yine de her hani çocuğumuza ilk böyle verdiğimiz sebze olur, meyve olur ya da bakliyatlar olur. Hepsinde hani çocuğumuzu gözlemliyoruz ya, herhangi bir alerjik reaksiyon gösteriyor mu diye. Bu bitkide de, yani bütün bitkilerde de öncelikle bir gözlemleyin. Herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman devam edebilirsiniz. Bir yaş üzeri çocuklarda ne dedik? 1 tatlı kaşığıyla başlayın. Herhangi bir sıkıntı yoksa bunu 1 haftaya tamamlayabilirsiniz. O sırada gözlemleyeceğiniz şey kesinlikle balgam atması, burun akıntısı veya öksürmesinden korkmayın. Yani bunu dışarı atacak. Hatta hatmi çiçeği yani çok uzun süren öksürükleri bile kesiyor. Açıkçası bizim son dönemde de yaptık. Kızımız biraz öksürüğü vardı. Herhalde zannedersem Covid'den sonra bu oldu. Yani öksürüyordu. Sonra geçti. Sonra tekrar bir öksürmeye başladı. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Fakat öksürüyordu. Bu uzun sürdü, böyle 3 haftaya yaklaşınca ben de bir hatmi kaynattım. Hatmi kaynatınca çocuk muazzam bir balgam söktü. Sonra zaten şıp diye öksürük etti. Yani 3 gün yaptım ve 3 günde çok faydasını gördüm. Hatmi çiçeğinin özellikle, dediğim gibi, özellikle bronşite çok faydası var. 1 yaşındaki çocuklara bu şekilde uygulayabilirsiniz. Daha büyük çocuklar, 2 yaşından sonra çocuğunuz
ağır bir işte grip geçiriyorsa, böyle şöyle öksürdüğü zaman böyle balgamlı öksürüğü varsa ve çıkartamıyorsa, ondan sonra 2 yaşından sonrası için arkadaşlar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama yine dediğim gibi bir deniyorsunuz, yarım çay bardağı sabah işte kaynattığınız aynı şekilde bir bardak süt, 5-6 tane işte bir tutam, bir avuç kadar hatmi çiçeği, bunu atıyorsunuz süte, kaynatıyorsunuz 5 dakika, ılıdıktan sonra yarım çay bardağı çocuğunuza içiriyorsunuz. Baktınız hiçbir sıkıntı olmadı, öğlen de devam ediyorsunuz. Yine sıkıntı olmadı, akşam da veriyorsunuz. Yine sıkıntı olmadı, bir hafta deniyorsunuz. Bu süreçte 3. gün belki herhangi bir sıkıntı gösterebilir. Yani bunu yine gözlemleyin. Büyükler ise bir bardağı rahatlıkla içebilirler. Ama muhakkak bir hafta boyunca bırakmayın. Biliyorsunuz hani doktorlarımız da ilaç verdiği zaman bize muhakkak söylerler. İşte bir hafta boyunca ya da işte 10 gün boyunca kullanın ki faydasını görün. İşte iltihap kurutucu verirler, örneğin antibiyotik verirler. Yani bitkiler için de geçerli bu. Sadece bir kere içip bıraktığınızda çok faydasını görmüyor olabilirsiniz. Ama devam ettiğinizde inşallah faydasını görürsünüz. Gerçekten bronşit olan bir arkadaşımın çocuğu vardı. Bunu tavsiye ettik. Yani doktor demiş ki ne yaptınız demiş. Bir ay sonra doktora gittiklerinde ve işin ilginç tarafı hani çok fazla böyle bronşit şeyi de yokmuş. Uzun süre devam eden bir grip sonucu çocuğu hastaneye götürüyorlar ve doktor şey diyor, işte bronşit olmuş diyor, hatta şaşırıyorlar. Ama tabii onun böyle şey biraz balgamı falan, böyle göğsü ne derler işte göğsünden böyle hırıltı geliyor. Bu şekilde gidiyorlar. Daha sonra hani halinde halsizlik vesaire hiçbir şey yok. Daha sonra işte ne yapabiliriz dediler. Ben de hatmi çiçeğini tavsiye ettim. Sonra öğrendim ki gerçekten hatmi çiçeğinin bronşite, özellikle bronşite çok faydası var. Ben soğuk algınlığı için falan biliyordum. Sonra arkadaş bunu denedi ve gerçekten dedi ki yani bir hafta boyunca dedi çocuğumdan çıkan o balgama ben dedi şok oldum. O kadar şaşırdım ki dedi. Ondan sonra da çocuk düzeliyor. Bir hafta yapıyor, bir hafta ara veriyor, sonra tekrar bir hafta deniyor ve ondan sonra da doktora gittiklerinde doktor diyor ki yani çok faydası olmuş. Tabii işte ilaç vesaire zannediyorlar. Zannedersem de söylememişler ama yani şöyle, ben asla hastaneye işte ilaca asla karşı olan biri değilim. Fakat bazen ilaçların fayda etmediği hastalar oluyor ya da işte bitkilerin fayda etmediği hastalıklar oluyor. Yani kesinlikle hastaneye de gidilmeli. İşte bitkiler iyi geliyorsa bitkiler de kullanılmalı. Örneğin benim faranjitim vardır. Ben yıllarca işte bir şeyler kullandım falan, iyi gelmedi. Fakat yani böyle daha gençkenden 16-17 yaşlarımda daha sonradan ada çayının iyi olduğunu okumuştum, öğrenmiştim ve ada çayı benim için muazzam bir şeydir, ilaçtır. Ben sürekli içerim çünkü öğretmen hastalığı faranjit ve şu an hani okulda çocuklarla birlikte olduğum için çok fazla bunu yaşıyorum ve sürekli ada çayı içerim ve gerçekten bana iyi gelen tek şey ada çayı. Bu sebeple sizden ricam, zararı olmayan, çocuklarınıza çok zarar vermeyecek şekilde Allah'ın yaratmış olduğu böyle işte bitkileri kullanmaktan da çok geri durmayın. Yani bunu böyle geri kafalılık diye addedenler var. Çok yanlış. Şahsen ben asla doktoru işte tavsiye etmiyorum demediğim gibi bitkilerin de çoğunu tavsiye ederiz. Çünkü ilaçlarımızın çoğu zaten bitkilerimizden yapılır. Bu sebeple bitkilerin gerçekten faydasını göz ardı etmeyin. Bakın bunu ben şahsım çok okuyan, işte çok araştıran, aynı zamanda doktora giden, yani mesela ben şahsım senede 2 defa doktora giderim, tahlillerimi yaptırırım, bir sıkıntım var mı yok mu, doktorlardan tavsiye alırım. Gerektiği zaman ilaç kullanırım, gerekmedikçe kullanmam. Ağrılarıma örneğin bir doktora gittiğiniz zaman doktor size direkt ilaç vermez. İşte bir boynunuz ağrıyorsa, sırtınız ağrıyorsa size der ki egzersiz yapın, şunu yapın, ama işte geçici olarak sizin birazcık ağrılarınızın kesilmesi için ilaç da yazarlar. Yani o ilaçlardan önce ama egzersiz ya da ilacı kullansanız bile yine egzersiz yapmanız gerekir. O yüzden ikisinin de muhakkak olması gerekiyor. Bu yüzden bronşiti olan çocuklara, özellikle çocuklara, çünkü çok sıkıntı çekiyorlar çocuklar. Büyüklere de kesinlikle hatmi çiçeğini tavsiye ediyorum. Süte alerjisi olan suyla da kaynatabilir. Çocuklar da büyükler de, ama dediğim gibi 1 yaş altı çocuklar içmesinler.
Umarım herkese şifa olur. Hatmi çiçeği Saraçoğlu'ndan alırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani ben en azından oradan. Çünkü atlarlarda bazen çok kullanılmayan bitkiler kaldığı zaman bayatlayabiliyor. O yüzden ben Saraçoğlu'nun bitkilerini ya da işte özellikle çocuğuma kullanacaksam oradan alıyorum ve tavsiye de ederim. İnternet siteleri falan da var zaten, oradan da alabilirsiniz. Ama çok acilse, örneğin işte çocuğunuz çok sıkıntılı falan, işte şehrinizde şubeleri yok. Benim var hemen de evimin yanında. Şey yapabilirsiniz, atlarlardan yine alabilirsiniz. Ama yoksa ya da daha doğrusu çok acil değilse, işte hani bir deneyelim bunu diyorsanız, o zaman bence sitelerinden almayı tercih edin. Umarım herkese şifa olur. İnşallah belki sizler de başkalarına tavsiye edersiniz. Öyle olmasını dua ediyorum. Herkese hayırlı şifalar dilerim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.